Kuzen, selam. Ne haber? Nasıl gidiyor? Keyifler yerinde mi? Valla benim keyfim gayet yerinde. Şu an bu videoyu izliyorsan belki de 5-10 dakika içinde ölmüş olacaksın. Ya tabii kaydını bulana kadar delirip kendini vurmasın. Yani. Sana bu videoyu çekme amacım, sana seni nasıl tuzağa düşürdüğümüzü anlatmak. Yani bence en azından bunu hak ettiğini düşünüyorum. Bence hak ediyorsun bunu. Şimdi bir rahatla, bir arkana yaslan, bir gevşe. Bir relax, sakin. Bak belki çok korkunç katillerle, belki yaratıklarla ya da ne bileyim yani belki uzaylılarla bile karşılaşmış olabilirsin. Yani beynin içinde ne varsa artık. Şimdi nasıl yani diyorsun doğal olarak. Şöyle söyleyeyim. İçinde bulunduğun apartman ormanlık bir alana yakın. Tamam. Ama kimsenin senin sesini dahi duyamayacak kadar da uzakta bir yerde. Ve inşaatı 2012 yılında durdurulmuş bir apartmandan bahsediyoruz. İşin garip yanı, apartmanda hiçbir şey yok. Yani artık ne gördüysen, uzaylı olur, yaratık olur, canavar olur. Abi hiçbir şey yok apartmanda. Bak, bomboş. Yemin ederim hiçbir şey yok abi. Bomboş. Şimdi diyorsun ki ben gördüklerimi nasıl gördüm o zaman? Doğal olarak. Sen gördüklerini bizim sana yaptığımız tılsım sayesinde gördün. Ya sana yaptığımız tılsım sayesinde burada bilinçaltındaki korkularınla yüzleşmeni sağladı. Tabii oynadığın hangi oyun ya da izlediğin hangi filmden etkilendiysen orasını bilemeyeceğim. Şimdi diyorsun ki neden? Şöyle söyleyeyim. Gerçek 129 nolu apartman olaydan sonra yıkıldı. Hani şu olayın baş mimarı iki kız vardı ya. Onlardan biri benim ablam Kübra'ydı. Olaydan sonra ablamın peşini kötü varlıklar bırakmadı. Ya zaten bitkisel hayatta farksız bir yaşamı vardı kızın biliyorsunuz. Ve sonrasında babamın peşine kimliği belirsiz kötü bir grup takıldı. Bize ablamı kurtarmanın ellerinde olduğunu falan söylediler. Bizi tehdit ettiler. Biz de bu kötü güçlere şahit olduk. Ne yazık ki. Amaçları da mesken tuttukları bir köye adam çekmekmiş. Yeğköy. İşte babam, yani Orhan amca, takma adıyla Hasan. Ya bazen İsa, duruma göre Musa falan. Ya dini isimlerle insanları ikna etmek bence çok kolay. Tamam hadi gönder adresi gönder. Ama telefonu kapatmak falan yok ha, arayacağım seni yani. Aradığımda ulaşmam lazım. Yalnız başıma oraya gideceğim sonuçta. Tamam merak etme. Gidecek. Rica. Her neyse, onların emirleriyle babamla ben insanların hayatına giriyorduk, tamam mı? Onlarla çok yakın ilişkiler kuruyorduk. Çok yakınları oluyorduk onların. Sonra da köye götürüyorduk. Bak, bundan 2 sene evvel Batu diye bir çocuğun hayatına gittim, tamam mı? İnanılmaz iyi aramız ama. Onunla çok yakın oldum. Çok sıkı fıkıyız böyle. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. O derece yani. Onun en yakın dostuydu. Yani o öyle biliyordu. Sonra kimdi? Hoş geldin lan. Hoş. Tamam. Lan ne kadar büyümüşsün lan, bu kadardın lan. Hoş geldin. Sık lan sık. Şehir bebesi sık. Duyduğuma göre hala yaşıyormuş. Nasıl hayatta kaldıysa. Ama bak çok şanslı bir herifsin. Burada şöyle bir şey var. Burada sana bir pay çıkıyor aslında. Yani abi adam hayatta, yani belki seni bulur. Ya da sen onu bulursun bir şekilde. İyi bir arkadaşlığınız olur. Olmaz mı? Ya bence de olmaz. Sen o kadar şanslı olamazsın. Sanmıyorum. Ama tabii delirmiş gibi olup gözleri oyulmuş bir halde onların deney faresi olmaktan da iyidir. Her neyse bu grup ablama musallat olan varlıkları ablamın üstünden çekmek için babamdan köye birini götürmesini istedi. Ama bir şart koştular. Dediler ki kendi kanından olacak. Biz de seni seçtik. Hani niye olmasın ki yani? Niye seçmeyelim? Ne yararımız oldu ki bize? Hı? Sen babanla sefa içinde yaşarken biz ailecek acı çekiyorduk biliyorsun ha? Seni direkt köye götürmek çok dikkat çeker, çok anlamsız, saçma olurdu yani. Köy hakkında hiçbir şey bilmiyordun ki.
Apartmana çok fazla ilgiliydi. Gerizekalı. Ama bak hakkını da yemek istemiyorum yani. Şimdi yiğidi öldür hakkını yeme. Ya ben de aklına soktum. Seni gaza getirdim yani. Bir de ekstra olarak apartmanın kendi yaşadığın şehirde olma ihtimalini de biliyordum. Yani senin açından baktığımızda bence haklısın. Ki bak onlar zaten senin direkt köye gelmeni istemiyorlar. Böyle bir şey yok. Onların sistemi bu değil. Bak abi. Heriflerin sistemi şu. İnsanların hobileri neyse, neleri seviyorlar, zayıf noktaları neyse yani onların ilgi alanlarından giriyor. Anladın? Yani önce buradan geçmek istedim. Yani ilk yapmak istedikleri şey de insanların zihinlerini ele geçirip beyinleriyle oynayarak onları delirtmek. Her neyse uzun uzadıya konuşmaya gerek yok. Söylemem gereken her şeyi söyledim. Ne demişler? Yolcu yoluna gerek değil mi? Zaten birazdan seni almaya gelecekler. Daha ben de geleceğim oraya. Senin delillerini toplayacağım falan. Bir ton iş var yani alacağım. Şimdi keyif yapma sırası da bizde. Annem, babam, ablam, ben. Uzaklara gideceğiz. Sen de uzaklara gideceksin. Hem de çok uzaklara gideceksin. Cehennemin